Netflix'in İspanyol soygun gerilim dizisi La Casa de Papel, son derece gergin, etkileyici bir eğlence parçasıdır. Dizinin adı La Casa de Papel, ama karakterlerin duygusal durumu daha çok Casa de Drama gibi. Her bölüm, dramayı inşa ederek nefes kesici, patlayıcı bir finalle sonlanana kadar birbirine bağlıdır. İlk sezonunun ardından, bu türde Prison Break kadar çılgın heyecan ve boğucu gerilimi yakalamayı başaran başka bir dizi pek bulunmamıştır. Renkli karakterlerin ev sahibi zekice yazılmış, inanılır kusurlar ve inançlarla dolu, diğer pek çok şovda eksik olan ek bir boyut kazandırır. La Casa de Papel izlerken dil bariyeri, sadece duvarları değil, aynı zamanda anlam duvarlarını da yıkar. Dil bariyerinin bazı insanları uzaklaştırmasına üzülmek gerekir çünkü bu, bir süredir piyasaya sürülen en iyi gerilimlerden biridir, özellikle de ikinci bir sezon için geniş bir açıklama bırakan çarpıcı bir finalle birlikte. Kırmızı aydınlatma ile yıkanmış açılış karesi, ana karakterimiz Tokyo'nun suç ortağıyla birlikte bir soygun sırasında ölen partnerini yasını tutmasını gösteriyor. Kaçak durumda olan Tokyo, gizemli bir adam olan profesör tarafından, diğer birkaç benzersiz yetenekli kişiyle birlikte tarihin en büyük soygununa katılmak üzere işe alınır. Tokyo'nun yaşadığı dramalar, benim gün içinde karşılaştığım kahve makinemin bozulması kadar trajik. Görevleri basittir, Moneda ve Timber fabrikasına giriş yapmak ve 2400 milyon euro çalmak. Bu soygun planı, benim çamaşırları toplama planımdan daha karmaşık gibi duruyor. Başlangıçta Ocean's 11 etkisi hafif bir şekilde hissedilir, hırsızlara her birinin önemli geçmişini veren gösterişli görseller ve özel bir sunum, soygun gününe kesilmeden önce karakterleri takip eder. Polis, her şeyi gören büyük kardeş olan profesör ve fabrika içindekiler arasında değişen bakış açıları, izleyici için benzersiz bir görüş noktası sağlar ve şovun tümünde heyecan verici hissettirir. Bu değişen bakış açıları sırasında La Casa, diğer şovlara benzerliklerden sıyrılır ve kendi ritmini bulur. İşte bu noktada, her sahnenin üzerinde benzersiz, boğucu bir gerilim asılı kalır, ekrana yapışık tutar. Tokyo'nun burada ana odak noktası olmasına rağmen, diğer önemli oyuncular da dizinin ilerleyen kısımlarında ortaya çıkarak kimi destekleyeceğinizi belirsizleştirir. Canlı polis dedektifi Raquel, şov boyunca sık sık sinirli bir rahatsızlık ve kararlı bir odak arasında salınır ve onun kararlılığı arttıkça, karakterine duyulan hoşgörü de artar. Buna karşılık olarak Berlin, içerideki soygunun başında olan adam, dizi ilerledikçe daha istikrarsız ve hoşnutsuz hale gelir. Dizinin ilerleyen kısımlarında profesör devralır ve şovun ikinci yarısı, polisi giderek daha umutsuz ve riskli taktiklerle kandırmaya çalışmasını konu alır. Bu akıllıca karakter bakış açısının değişimi, La Casa'nın, klişe, arketipsel karakterlerin eksik olduğu bir şekilde öne çıkmasına yardımcı olur. Helsinki ve Oslo bile, grubun kendini beyan eden kasları, karakterlerine biraz özen gösterilerek gerçek insan gibi hissettirilir, sıradan işe alınmış tetikçiler gibi değil. Sinematografi ve kompozisyon, hikaye ve karakterler kadar belirgin olmasa da, La Casa de Papel'e şık, cilalı bir his katmak için renk ve kamera açıları iyi bir şekilde kullanılır. Çekimlerde kullanılan renkler, tekrarlanan kırmızılar, hasta yeşiller ve belirgin şekilde öne çıkan beyazlarla domine edilir. Cesur renklerin bu karışımı, La Casa de Papel'e verilen ayrıntılı özeni pekiştirir ve diğer soygun gerilimlerinden farklı olmasına yardımcı olur. La Casa de Papel, sadece son derece eğlenceli ve yoğun bir TV şovudur. İspanyolcanın 13 bölüm arasında değişen 45 ile 55 dakika süren bu soygun geriliminde bazıları dilini biraz karışık bulabilir. Ancak bunu göz ardı etmeye istekli olanlar ödüllendirileceklerdir. La Casa'yı eleştirmek zordur ve bu şovun her parçası o kadar karmaşık bir şekilde bağlıdır ki, bu türde bir şov geldiğinde alkışlanmayı ve övgüyü hak eder. Nitelikli bir eleştiri olarak, şovu doldurmak için birkaç fazla cinsellik sahnesi bulunsa da, bu muazzam bir şovun küçük bir aksaklığıdır. Suç gerilimi türüne geldiğinde, bu alanda çok sayıda tanınmış isim bulunmaktadır ve La Casa de Papel'in burada elde ettiği başarı, bu konuda diğerlerine örnek teşkil etmektedir. La Casa, 2017'den çıkan en iyi dizilerden biridir ve diğer suç gerilimlerinin hedef alması gereken bir kıstastır. Geçen yıl yaşanan olayları gösteren 2 dakikalık kullanışlı bir özetten sonra, La Casa de Papel önceki sezonun son çerçevesinde doğrudan başlar. Raquel'ın soruşturması, hırsızların soygunu planlamak için kullandığı evi bulmasına yol açmış ve polis, soruşturmaya başladıkları sırada onlara yaklaşıyor gibi görünüyor. En son aşk ilgisinin aslında profesör olduğunu hiçbir şekilde bilmeyen, kedi-fare oyunu, profesörün umutsuz halinde, Raquel ve otoritelerle tehlikeli bir oyun oynadığı, daha önce hiç olmadığı kadar açığa çıktığı bir süreci içerir, soruşturmayı her şekilde engellemeye çalışır. Bu artan çaresizlik, Moneda ve Timber fabrikası içindeki olaylara da sıçrar,
Tokyo profesörün iddialarının geçerliliğini sorgulamaya başlar, havlu atma veya Çernobil projesini başlatma olasılığını düşünür. Eğer ilk sezonu izlemediyseniz, burada ciddi şekilde kaybolacaksınız çünkü 9 bölüm, genel hikayenin 3. bir bölümünü oluşturur ve ilk 13 bölüm boyunca oluşturulan karakterizasyonu kullanır. Geçen yılın bazı arketipsel karakterizasyonlarından memnun olmayanlar, neredeyse her karakterin, belki Nairobi hariç, karakter yapılarını geliştirmek için yapılan bir miktar iş gördüğünü görecekler. Bu özellikle bu yılın en dikkat çeken karakteri olan Berlin için geçerlidir ve onun başlangıçtan sona olan yolculuğu muhtemelen en iyilerden biridir. Bu sefer daha kısa bir çalışma süresine rağmen, finale kadar sizi düşündüren birçok sürpriz ve dönemeç bulunsa da, bu yılın odak noktası bitiş ve hırsızların parayı yakalanmadan alıp alamayacağını görmek üzerinedir. Hırsızların soygun planı o kadar karmaşıktı ki, benim günlük hayatta telefonumu kaybetmek, onların planlarına kıyasla basit bir şey gibi. Bunu yaparken, şovun dinamikleri, ne kadar süre dayanabilecekleri sorusundan, hayatta kalıp kalamayacaklarına dair bir değişime geçer. Böylece, bu ince değişiklik, yavaş tempolu gerilim odaklı hikayeden hızlı tempolu bir aksiyona kayar gibi görünüyor, bu patlayıcı final için uygun gibi görünüyor, ancak aynı zamanda geçen yıl hikayeye kattığı etkinliğin birazını kaybeder. Tokyo'nun bu yıl meydana gelen olaylar üzerine devam eden anlatımına rağmen, bu arada Tokyo'nun sürekli anlatımı, benim annemin yemek tarifleri gibi, sonu bir türlü gelmiyor. Sezonun ortasında Tokyo'dan Berlin'e ve ardından Nairobi'ye odaklanan oldukça şaşırtıcı bir olay dönüşü yaşanır. Bu dinamik güç mücadelesi, karakterler arasındaki artan sıkıntıyı temsil eder ve böylesine gerilim dolu bir suç geriliminden beklenildiği gibi, yol boyunca kayıplar olur. La Casa de Papel, hiçbir karakterin güvende veya bir hikaye zırhına sarılı olmadığı mükemmel bir iş çıkarır ve bu, gerilimi ikinci kez yükseltmeye gerçekten yardımcı olur. Mükemmel sinematografi bu yılda sağlam ve serinin ilk seferinde olduğu gibi şık, cilalı bir his için kullanılan bazı akıllıca çalışılmış düzenleme var. O sırada farkında olmasam da, La Casa de Papel'i İngilizce olarak izleme seçeneği var ve ilk sezonun bazı kısımlarını İngilizce olarak geri izledikten sonra, dublajın şaşırtıcı derecede kötü olmadığını söylemeliyim. İngilizce dublaj opsiyonu sayesinde, La Casa de Papel'i izlerken İspanyolcayı çalmamak için direniyorum, belki bir gün, soygun hırsızları gibi çalabilirim. Bu tabii ki mükemmel oyunculuğun gerçekten takdir edilmesi için bu diziyi yerel İspanyol dilinde izlemek daha otantik olsa da, İngilizce dublaj, 7 saatlik altyazıyı okumaktan hoşlanmayanlar için hikayeye sizi çekmede iyi bir iş çıkarıyor. Netflix neden La Casa de Papel'i 21 bölümlük tek bir sezon yapmaya karar vermedi? Bunu iki ayrı parçaya bölmeye karar verdi. Herkesin tahmini ama bu tek akıcı bir hikaye olarak La Casa de Papel tüm silindirlerle ateşliyor ve tasarımının neredeyse her unsurunu mükemmel bir şekilde hallediyor. İki ayrı sezon olarak, ilk baştan ve orta arktır ve ikinci sezonun 9 bölümü, bitişe doğru inşa etmekle ilgili. Son bölümün son 10 dakikasını biraz klişe veya hatta uydurulmuş bulanlar olabilir. Ancak iki sezon boyunca neler yaşandığını düşündüğümüzde, burada tüm karakterlere inandırıcı bir şekilde son vermek için yeterince şey var. Kişisel olarak, final gerçekten şovun genel temasını vurgulamaya yardımcı oluyor. Bu da gerçekten neyin iyi ve kötü, doğru ve yanlış olduğu konusundaki soruları soruyor ve bu düşündürücü soruların ek boyutu, La Casa de Papel'i diğer suç gerilimlerinin çok üzerine çıkarıyor. Üçüncü perde mükemmel değil, ancak ilk sezon gibi, TV'de bundan daha farklı bir şey yok. Bu da La Casa de Papel'i son derece sevimli bir dizi ve en iyi soygun hikayelerinden biri haline getiriyor.